Bodrum'un simge evlerinden bir tanesi. Ne yapıyorsun Serhat abi? İyidir, siz ne yapıyorsunuz? İyi valla. Bekliyoruz. Hem yürüyerek hem sohbet etmek güneşin altında gerçekten zor. Evet, herkese selam arkadaşlar. Şöyle güzel görüntülerle sizlere bir merhaba demek istedim. Şimdi bulunduğum yer, şöyle söyleyeyim. Bu sokağı çok seviyorum. Bu Kaymakam Sokağı'nın olduğu yer. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse burada hala Bodrum'un ruhunu yansıtan evler görebilirsiniz. Böyle begonvilli sokaklar. Böyle teneke saksılarda çiçekler. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka buraya uğrayın. Burada güzel, kendinize güzel fotoğraflar da çıkar. Güzel hisler de alırsınız buradan.
Bodrum'un simge evlerinden bir tanesi. Buraya da bu Aya Nikola Kilisesi'nin olduğu yerden sokağa girerseniz burayı da bulabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim. Ha. Ne yapıyorsun Serhat abi? İyi de siz ne yapıyorsunuz? İyi valla. Bekliyorsun. Yolcu gelsin. İşte Temmuz'da full. Ondan sonra zaten Ekim'in 15'ine kadar gider. Al iyisin. İnşallah. Artık tecrübe kazandık. Kaç yıldır böyle. Değişmiyor. Eskiden Nisan'da açıyorduk sezonu, şimdi artık Temmuz'da. Hayırlısı. Sağ ol. Görüşürüz. Tam böyle konuya giriyordum. Tanıdıkları gördüm. Öyle bir ayaküstü sohbet. Şimdi gelelim konumuza. Sizinle şimdi hem yürüyeceğiz, hem böyle sohbet edeceğiz, hem de böyle sohbet aralarına da Bodrum'dan böyle güzel manzaralar seyrettireceğim sizlere. Umarım keyifli bir video olur. Konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir yandan yürüyeyim, bir yandan da sohbet edeyim diyordum. Aşırı derecede bir sıcak var. Böyle daha serin, böyle ara sokaklardan geçerek sizlerle bu sohbetimi yapacağım. Felaket derecede bir sıcak var. Bugün günlerden 6 Haziran Cumartesi. Ya sıcaklar iyice ne hissettirmeye başladı. Böyle güneş altında bayağı bir hem yürüyerek hem sohbet etmek güneşin altında gerçekten zor. Böyle yavaş yavaş şimdi bir ara sokağa gireceğim. Ara sokaklarda sohbet edeydi. Arkadaşlar eve geldim. Sohbete evde devam edeceğiz. Aşırı derecede bir sıcak var. Ben gene çekimlerimi yaptım, çok güzel. Şahane çekimler. Ama sohbetimize bence evde devam edelim. Çünkü saat şu an 1, aşırı bir sıcaklık var. Güneş tam tepemde. Sıcak da beni etkileyecek. O yüzden hem yürüyüp hem sohbet etmek biraz zor olacak. Sabah saatleri olsa güzel olurdu. Akşam saatleri olsa ama tam öğle saati. Evde sohbetimize devam edelim arkadaşlar. Evet. Daha sakin, daha sessiz, daha serin bir yere geldik. Evimize. Burada sohbetimize devam edelim. Bugün biraz Bodrum hakkında sohbet etmek istiyorum. Çünkü son yıllarda dikkatimi çeken bir şey var. Türkiye'de hangi konu açılsa bir şekilde konu dönüp dolaşıp Bodrum'a geliyor. Fiyatlar mı yüksek? Bodrum. Trafik mi var? Bodrum. Esnaf mı eleştiriliyor? Bodrum. Lahmacun fiyatı mı gündem oldu? Yine Bodrum. Bazen düşünüyorum, acaba Bodrum gerçekten bu kadar kötü bir yer mi oldu? Yoksa Türkiye'nin günah keçisine mi dönüştü? Bugün biraz bunu konuşalım.
Çünkü sürekli aynı cümleyi duyuyoruz. Eski Bodrum kalmadı. Peki gerçekten ne değişti? Bodrum mu yoksa biz mi değiştik? Belki de insanlar eski Bodrum'u değil, eski hayatlarını özlüyor. Daha sakin günleri, daha az trafiği, daha düşük fiyatları, daha az kalabalığı. Çünkü dürüst olmak gerekirse sadece Bodrum değişmedi. Türkiye değişti, insanlar değişti, hayat şartları değişti. Bir de şu tarafı var. Bodrum yıllardır insanların gelmek istediği yerlerden biri. Ne kadar çok insan gelirse o kadar çok yatırım gelir. O kadar çok işletme açılır. O kadar çok araç gelir. O kadar çok kalabalık oluşur. Belki de Bodrum'un sorunu kötü olması değil, fazla ilgi görmesi. Kendi başarısının kurbanı olması. Gelelim en çok eleştirilen konuya, esnaf meselesine. Bodrum denince birçok kişinin aklına hemen şu geliyor: kazıkçı esnaf. Ama burada bir durup düşünmek lazım. Hangi esnaf? Ya mahalle lokantası mı? Pazarcı mı? Küçük işletme mi? Lüks işletmeler mi? Manadaki bir restoran mı? Çünkü Bodrum'da herkes aynı değil. Bir kişinin yaptığı hata bazen bu Bodrum tatil beldesine mal ediliyor. Ve tabii her yazın vazgeçilmez konusu lahmacun. Lahmacun. Artık neredeyse gelenek haline geldi. Her sezon bir lahmacun haberi, bir hesap fişi, bir plaj ücreti ve ardından sosyal medya ayağa kalkıyor. Ama kimse uygun fiyatlı yerleri konuşmuyor. Çünkü haber değeri taşıyan şey sıra dışı olan 80 liralık lahmacun haber olmaz. Ama 1000 liralık lahmacun manşet olur.
Ve zamanla insanlar bütün Bodrum'u birkaç örnek üzerinden değerlendirmeye başlar. Peki sorun gerçekten Bodrum mu? Yoksa hayat pahalılığı mı? Bugün market pahalı, akaryakıt pahalı, elektrik pahalı, kiralar pahalı, personel maliyetleri yüksek. Hayatın kendisi pahalı. Belki insanlar Bodrum'a kızıyor ama aslında hayat şartlarına tepki gösteriyor. Bir diğer konu da belediye ve altyapı meselesi. Evet, eleştirecek noktalar var. Trafik, otopark, yollar, su sorunları, kalabalık. Bunları herkes görüyor. Ama bir de şu gerçek var. Yaz aylarında nüfus birkaç katına çıkıyor. Yani milyonları buluyor. Böyle bir yoğunluğu yönetmek kolay bir iş değil. Peki hiç düşündünüz mü? Neden birçok çalışan mutsuz görünüyor? Bir restoranda, bir kafede, bir işletmede karşımıza yorgun insanlar çıkabiliyor. Ama onların yaşadığı hayatı çoğu zaman görmüyoruz. Uzun çalışma saatleri, yüksek kiralar, barınma sorunu, sezon baskısı. Belki de gördüğümüz şey suratsızlık değil, yorgunluk. Bir başka değişim de sosyal medya. Eskiden insanlar tatil yapardı. Şimdi tatili paylaşıyor. Bazıları dinlenmek için geliyor, bazıları içerik üretmek için. Bazıları sadece görünmek için. Sosyal medya Bodrum'u değiştirdi mi? Bence belli ölçüde değiştirdi. Ve sürekli duyduğumuz bir başka cümle. Eskiden gelen turist farklıydı. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa dünya mı değişti? Beklentiler mi değişti? İnsanlar mı değişti? Belki de değişen turistten çok hayatın kendisi. Bence en büyük yanlışlardan biri de şu. İnsanlar Bodrum'u tek bir yer gibi görüyor ama aslında öyle değil. Bir tarafta lüks mekanlar var, bir tarafta halk plajları, bir tarafta çok pahalı restoranlar, bir tarafta uygun fiyatlı esnaf lokantaları. Aslında Bodrum'un içinde birden fazla Bodrum var. Son yıllarda sık sık yapılan bir kıyaslama daha var. Yunanistan, İspanya, İtalya, farklı ülkeler, birçok kişi oralardan örnek veriyor. Daha ucuz diyor, daha sakin diyor, daha kaliteli diyor. Belki bazı konularda haklılar, belki bazı konularda değiller. Ama sadece fiyat üzerinden değerlendirmek de resmin tamamını göstermiyor. Sonuç olarak bence Bodrum'un sorunları var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama bütün suçu tek bir kişiye, tek bir kuruma ya da tek bir kesime yüklemek de doğru değil. Belki sorun ekonomi, belki değişen insanlar, belki değişen beklentiler, belki de bunların hepsinin birleşimi. Ama şu kesin, bugün Bodrum hakkında konuşurken aslında biraz da Türkiye'nin değişimini konuşuyoruz. Ve şimdi sözü size bırakıyorum. Sizce Bodrum gerçekten bozuldu mu, yoksa Bodrum Türkiye'nin günah keçisi mi oldu?